HIV bir virüs. Yaptığı hastalığın adı AIDS. Kan yoluyla bulaşma ihtimali neredeyse %100. HIV hastalıkları nasıl bulaşır? Bence cinsel ilişkiden bulaşmıyor mu? Nasıl konuşayım ki ben sana yani? Seks yapınca bulaşmıyor mu? Ben öyle biliyorum. Öyle değil mi? Tedavisi var mı peki? Tedavisi var ama çok pahalı yani. 70 bin lira, 80 bin lira. Evet, Fiyatını biliyorsun ama. biliyorum. Nereden biliyorsun? Ben her şeyi Araştırdım. araştırdım. Gerçekten Türkiye'de neredeyse yılda 5 ila 10 milyon kişi HIV testi yaptırıyor. Kuşkulu cinsel ilişki lafı bence burada çok önemli. Demek ki Türkiye'de yaklaşık yılda 10 milyon kişi kuşkulu cinsel ilişkiyle beraberlikler yaşıyor. Doğru söylüyor arkadaşımız. HIV bir virüs. Yaptığı esasında hastalığın adı AIDS. Önce HIV kapıyorsunuz. Yaklaşık 20 sene sonra, 25 sene sonra AIDS dediğimiz bir bağışıklık yetmezliğine dönüşüyor. Bağışıklık yetmezliği olunca da işte ağzınızda af çıkıyor. İşte bu pamukçuk, kandida çıkıyor. İşte vücudunuzda tüberküloz başlıyor. Gözünüzde toksoplazma, beyninizde toksoplazma başlıyor ve bu ağır enfeksiyonlar sizi öldürüyor. Dediği çok güzel, tedavisi var. Eskiden ölümcüldü ama şimdi tedaviyle hastalar çok uzun zaman hatta normal olarak yaşayabiliyorlar. Dünyada en çok AIDS'in bulaşma sebebi, HIV'in bulaşma sebebi heteroseksüel. Yani kadın erkek ilişkileri. Kadınla erkekte de şöyle bir şey var. Kadından erkeğe bulaşma ihtimali daha fazla. Bunun sebebi kadının genital dediğimiz yani cinsel organlarının daha açık olması, kana daha çok temas etmesi, daha çok bulaşmayı sağlıyor. Yani kadından erkeğe bulaşma ihtimali erkekten kadına bulaşma ihtimalinden daha az. Sonuç olarak erkekten kadına daha çok bulaşıyor ve çok önemli bir şey daha var. Türkiye'de en çok HIV virüsüne maruz kalan insanlar ev hanımları. Çünkü erkek bireyler dışarıda tabii fuhuş sektörüyle HIV virüsünü kapıp evde hanıma getirebiliyorlar. Mesela birçok ev hanımı diyor ki ya bende nasıl oldu HIV? Bu erkekler yoluyla geldiğini de bildirmek lazım. Kan yolu ve cinsel yolla bulaştığını biliyorum. Onun haricinde işte temasla falan bulaşmaz. Bana göre AIDS bir hastalıktır. Yani ben atıyorum AIDS'im, elim kanıyor. Siz de hemşiresiniz diyelim. Onu Yok. şey yaparken kan bulaşsa size Yok öyle öyle geçiyor değil mu yani? ama şöyle enjektör yardımıyla size yapılan enjektör bana da yapılırsa kan verme aşamasında yani. Çok güzel söyledi. Kan yoluyla bulaşma ihtimali neredeyse %100. Yani HIV'li bir hastadan kan alırsanız çok fazla bulaşma ihtimali var. Biliyorsunuz HIV virüsünde antikorun gelişmesi için bir 2 hafta gerekiyor. Yani insan HIV kaptıktan sonra 2 hafta testlerle bulamıyorsunuz onu. Eğer işte o 2 hafta içinde kan verebilirse şu anda. Bir de eskiden kanlarda bu kadar yöntemler gelişmemişti ve ilk 8 hafta bilemiyorduk. Yani HIV kaptıktan sonra ilk 8 haftaydı. Yani bundan 10-15 yıl önce ama şu anda HIV kaptıktan 2 hafta sonra bilebiliyoruz. İşte o dönemde kan testleri negatif çıktığı için kan verilme işlemlerinde bulaşıyordu. Bir de HIV'in çok da bulaştığı yer uyuşturucu kullananlar aynı enjektörle kullandıkları zaman birbirlerine HIV virüsü bulaşabiliyor. Çok güzel değindi. Afrika'dan bulaştı galiba. Dur abi çok güzel bir nokta yine. Bu HIV efsaneleri var böyle. Afrika'dan çıktı, maymundan çıktı. Doğru. İlk vakalar Afrika'dandı. Peki maymundan mı bulaştı? Muhtemelen doğru. Ama maymundan nasıl bulaştı? Devam edelim bakalım ne gelecek. Bu şeylerden, maymunlardan falan bulaştı söyleniyor. Bu çaresi de yok yani diye duydum. Anladım usta. Cinsel olayla, tükürükle falan. Evet maymundan şöyle oldu. Maymunlarda bir tane virüs var. HIV'e çok benziyor. SIV diye bir virüs. Simian Immune Deficiency virüs. Yani maymun immün yetmezlik virüsü. Çok benziyor. Ormanlarda insanlara geçtiği düşünülüyor. Nasıl geçti diyeceksiniz. Özellikle bu yağmur ormanlarında, Afrika'nın orta bölgesindeki insanların hiç girmediği yerlerde ağaç kesiminin buna sebep olduğu, insanların ağaç kesmek için ormanlara girdiği ve Afrika'da bu işin bulaştı. Ama şu doğru, Afrika'dan çıktığını doğru söylüyor. HIV virüsü kaptıktan sonra neler oluyor? İlk 10 gün bir şey olmaz. Ama 10 gün sonra enfeksiyona kapıldığı zaman bir döküntü oluşuyor. Ona akut HIV enfeksiyonu deniyor. Akut retroviral sendrom deniyor. Bir döküntü olabilir. Boğaz ağrısı olabilir. Bu insanların neredeyse %40-50'sinde oluyor HIV kaptıktan ilk 10 gün sonra. Daha sonra hastalık biraz lenf bezi yapıyor. Lenf bezi boyunda şişlik. Sonra bir kayboluyor hastalık. 10 yıl yok. 10 yıl hiçbir şey olmuyorsunuz. 10 yıl sonra ilk bulgusu özellikle iştahsızlık, ishal çok tipiktir yani. Bir genç çocukta mesela 25 yaşında ben öyle bir hasta biliyorum mesela Antalya'da garsonluk yapıyordu. İlk bulgusu 1-2 aydan beri ishal ve zayıflama ve iştahsızlık çok tipiktir. HIV'li insanlara yaklaşım çok önemlidir. Birçok HIV'li insan var. Türkiye'de 35 bin, 40 bin tane HIV'li olduğu biliniyor. Ben bunun 5 kat, 4 kat daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de yaklaşık 150-200 bin HIV'li vardır. Birçok insan bunu bilmiyor. Ama HIV pozitif olduğu zaman korkacak bir şey yok. HIV'in tedavisi var. Onun için artık AIDS'e dönüşmüyor. Ve HIV'li insanlar çok rahat normal hayatını yaşayabiliyorlar. Bizim de HIV'li insanlara hatta böyle dernekler var biliyorsunuz. Yani insanlara bir destek oldu. Onun için HIV pozitif olmak hayatın kararması değildir. HIV pozitif olmak HIV bir virüstür. Şu an tedavisi vardır ama şunu bilmek lazım. Korunmak en önemli şeydir.
Gerçekten de başarılıysa insan diyor ki ya bu başarılı, gıcıktır bu. Bir algı olduğunu hatırlatıyorum. Ben gıcık değilim ben. Gıcık Yok, candan olduğum, sevimli olduğum için başarılı olamıyorum. Ah be abi ya. Yok. Bu değil. Yani bakın burada yanlış bir şey var. Yani sevimli olmak başarılı olmayı engelleyen bir şey değil. Bu bir algı. Sadece algı şu. Bir insan gerçekten de başarılıysa insan diyor ki ya bu başarılı, gıcıktır bu. Bir algı olduğunu hatırlatıyorum. Ama şunu da hatırlatmak istiyorum. Gerçekten de özellikle günümüz toplumlarında bazı şeyler çok yan yana gelmeye başladı. Mesela bunun diğer bir yan yana gelen özelliklerden bir tanesi de bir insan ne kadar çok espri yapıyorsa kadınlar o erkekleri daha zeki algılıyor. Böyle bir şey var mı? Yok. Ama bu bir algı. Kadınlar espri yapan erkekler de hoşlanıyor. Neden? İşte onlar zeki diye düşünüyor. Esasında bu bir algı yanılsamasıdır. Böyle bir şey yok esasında ama beyin bunu bu şekilde algılama eğilimine devam edelim. Göreceli olarak kimisine göre başarılı insanlar iticidir, gıcıktır. Kimisine göre örnek alınması gereken, feyz alınması gereken birer bireydir. Dur. Süper. Bu çocuk şuraya kadar anlattığı şey yemin ederim Neuroscience, sinir bilim kitabında yok. Esasında bunun bir algısal seçim olduğunu söyledi. Bazı insanlar böyle, bazı insanlar böyle dedi. Devam edelim. Çok güzel bir yere parmak bastı. Mesela ben hani gıcık bulmam, itici bulmam. Niye? Onu tatlı kıskanırım, ondan daha iyi olmaya çalışırım. Yani o benim için bir örnek feyzdir. Umarım bütün insanlıkta bu görüştedir. Umuyorum yani. Bunda çok güzel, çok sevimli bir cevap verdi. Ya bu çocuk daha böyle nöroplastisitesi yüksek bir arkadaşımız. Yani daha olaylara güzel bakabiliyor, daha ılımlı bakabiliyor. Harika bir bakış tarzı. Gerçekten de başarılı insanların o itici algı yerine, onları kıskanmak yerine onlar gibi olma, onları mentor seçme daha güzel bir durum olabilir. Bence çok güzel bir yere değindi. Olayı pozitif tarafından işlediği için tebrik ediyorum. Bu kolay bir şey değil ama. Herkes başarıyı kıskanıyor bir. Diyor ki ben neden böyle değilim? Bir de şöyle bir şey var. İnsanın beyni her şeyi karşılaştırıyor. Nasıl yani? Mesela olduğunuz ortamda herkes başarısızsa bir sorun yok. Çünkü diyor ki herkes başarısız. Ama bir kişi başarılıysa onu hemen şöyle algılıyor. Bu neden başarılı? Mesela herkes kısa boylu, siz de kısa boylusunuz. Sorun yok. Ama herkes uzun boylu, siz kısa boylusunuz, hemen karşılaştırıyor. O zaman beynin en önemli bir şey var. Beyin karşılaştırır. Bunu ben en güzel şöyle anlatıyorum. Bir yere gittiğinizde siz yanınızda kısa boylu götürürseniz herkes sizi uzun boylu algılar. Bu çok önemli. Bir yere gittiğinizde kendinizden daha az zeki birini götürürseniz herkes sizi zeki algılar. O zaman ne yapıyor? Herkes karşılaştırıyor. Onun için ben her zaman şunu derim. Bir yere giderken kendinizden daha az yakışıklı, daha az boyu olan ve daha az zeki birini götürün diye. Çünkü o zaman derler ki ya bunun boyu ne kadar iyiymiş. Ne kadar zeki bir adam falan derler. Hiç öyle falan değil. Bu sadece beynin karşılaştırma yanılmasıdır. Yani materyal alemde, madde aleminde başarılı insanlar beyindeki R korteksiyle çok fazla aktive ettiği için durmadan o egosal yapısını, ben merkezi bir halleri olduğu için. Dur ya, dur bir dakika, burada bir şeyler oldu ya. Burada yeni bir dünyaya girdik. Korteks. Ya bir şeyler oldu ya. Bir dakika devam edelim. Ama yani evet başarılı olurlar. Fakat bu boyut içerisinde. Ama ben başarı kavramının bu şekilde atfedildiğini yani düşünmüyorum, yani şu şekilde diyelim. Başarılı insanlar kesinlikle çok iyi insanlardır. Yani saftırlar, ışıktırlar. Ben itici olabileceklerini düşünmüyorum. Tamamen bütün enerjilerini aktif etmiş insanların ben sıkıcı ve itici olduklarını düşünmüyorum. Yani irite edici olamazlar. Şimdi burada gerçekten de çok sıkıntılı yere girdik. Burada bir somut alem çıktı. Yani gerçekler çıktı falan filan. Şimdi arkadaşımız şöyle bir şey algıladı. Burada esasında kendini karşılaştırdı biraz. Başarılı insanların daha iyi niyetli. Mesela bak bu da bir algı mesela. Buradaki arkadaşımız da başarılı insanları daha iyi niyetli olarak algıladı. O zaman buradan şunu anlıyoruz. Başarılı insanlar toplumda genel olarak gerçekten gıcık olarak atfediliyor. Bu özellikle kadınlarda var. Yani kadın ve başarılıysan insanlar seni daha itici olarak görüyor. Hillary etkisini altına çiziyorum. Ama başarılı insanları şöyle düşünen de var. Ya biz bunu takdir edelim. Özellikle bu erkeklerde var. Mesela bunu dikkat edin. Erkekler başarılıysa biraz daha toplum tarafından kabul edilebiliyor. Bütün ülkelerde var bu. Mesela Amerika'da var, Avrupa'da var. Kadının başarılı olması biraz daha nasıl olur falan. Doğurganlık özelliğe sahip, biraz daha anne. Çünkü bugüne kadar kadın anlayışı hep şeydi, işte ev hanımı, evde bulaşıkları yıkar, çamaşırları yıkar. Ama toplumun değişmesiyle beraber kadının iş hayatına atılması, kadının erkekle eş olmasını hala herhalde erkekler kabul edemedi. Ya diyorsun ki ya bu kadınlar kardeşim nasıl başarılı olur diye. Gerçekten de toplumda kadınlara karşı böyle bir ön yargı var. Türkiye'de biraz bu başarıda şöyle bir şey var. Başarıyı biraz herhalde daha az kıskanıyoruz. Yani rekabet ortamı bence Türkiye'de yok. Bu vahşi kapitalizmin getirip götürdüğü bir şey. Mesela Amerika gibi ülkelerde rekabet çok fazla. Japonya'da rekabet çok fazla. Çin'de rekabet çok fazla. Japonya'da ben öğrencilerin birbirini dövdüğünü biliyorum. O daha yüksek alıyor, almasın. Ya o sınıfın birincisi dövelim onu bir de alamasın diye. Bu kadar rekabetçi bu ortam var. Mesela Amerika'da da öyle mesela. Doktor arasında korkunç bir
bir rekabet var. Yani ayak oyunları falan çok fazla. Ama mesela bizim gibi ülkelerde biz biraz daha şeyiz bu konularda, ne bileyim. Hani biraz daha azıcık aşım, ağrısız başım ekolü. Daha mütevazıyız. Onun için böyle kıskançlık gibi davranışlar daha az bizde. Coğrafyanın getirdiği bir şey. Bazen iyi, bazen kötü. Çünkü bazen rekabet gelişmeyi getiriyor. Ne kadar rekabet oldu? Siz daha iyi ürün yapıyorsunuz, daha çok başarılı oluyorsunuz, daha çok üretiyorsunuz. Mesela Çin'deki firmalar yarışıyor birbirleriyle. Çin'le Amerika yarışıyor. Japonya ile Çin yarışıyor. Ama bu yarış bittiği zaman acaba bazı şey üretemiyor muyuz gibi geliyor. Ama o zaman da acaba rekabet doğru bir şey mi? Bu çok ikili bir yön. O zaman şöyle diyebiliriz. Rekabet kıskançlığı getiriyor. Esasında kıskançlık rekabeti getiriyor. Birbiri içinde dönen bir şey. O da iyi bir şey mi? Evet. Bazen iyi. Ama kıskançlık yoksa rekabet de olmuyor. O zaman acaba başarı da mı olmuyor? Biraz bunu sorgulamak gerektiğini düşünüyorum. Kadınların telomeri daha uzun gerçekten. Yani o yaşamamızı sağlayan o ip var ya, o daha uzun DNA'dan. Açık kadınlar şanslı bir kere. Kadınlar erkeklerden daha mı uzun yaşar? Kadınlar daha iyi uzun yaşar. Neden? Onlarda kalbi yok ki. Yani onlarda kalbi yok ki. Bizde sağda olsa, bizde solda olsa onlarda hiç yok. Senin kalbin kırılmış. Çok. Senin kalbini kırmışlar. Yani. Vay. Şimdi evet, burada şu anlaşıldı. Aşk acısı, kalp acısı, yani erkekler daha mı çok aşk acısı çekiyor şeklinde bir yorum oluştu burada. Şimdi erkeklerde gerçekten de ilginç bir şey var. Erkeklerde testosteron çok bağlanma oluşturuyor. Çok yıkıcı bir etkiye sahip oluyor. Nasıl yani? Testosteron çok bağlanma oluşturuyor. Onunla beraber birkaç hormon daha var. Adı önemli değil, işte vazopressin falan filan. Bu sefer bağlanma çok olunca ayrılık acısı da çok oluyor. Gerçekten de erkeklerde aşk acısı daha çok yaşanıyor. Kadınlar bunu daha çok beyinlerinde hızlı yorumlayıp buradan kurtulabiliyorlar. Bilimsel olarak kanıtlanmış bir şeydi sanırım bu ama ya bence de öyle. Ben erkekleri çok dikkatsiz buluyorum açıkçası. Çevremdeki erkeklerden örnek verecek olursam şayet sağlığıma daha düşkünüm ben bence. Ya kadınlar olarak konuşayım. Yani bir erkek yakınım hastalandığında o kadar üstüne düşmüyor. Ya çok güzel gözlemler yapmış, mükemmel. Yani birinci söylediği çok doğru, bilimsel olarak ispatlanmış bir şey. Gerçekten kadınlar daha uzun yaşıyor, doğru. Bir de şeye çok güzel söyledi. Erkekler dikkat etmiyor dedi. Harika bir tespit. Mesela erkekler doktora geç gidiyorlar gerçekten. Mesela biz tümörlere baktığınız zaman erkeklerin tümörleri daha büyük olur. Bütün tümörleri. Mesela hipofiz tümörü mesela, beyin tümörü. Kadınlar hemen böyle başı dönüyor, bir şey oluyor, hemen doktora geliyor. Erkek diyor ki bir şey olmaz falan filan. Neden? Testosteronla. Testosteron bizi, erkekleri daha kaygısız ve daha cesur yapıyor. Çünkü bizim fıtratımız böyle, o testosteron, ama daha kaygısız veya daha cesur, kendine yöneldiğinde çok kötü bir şey. Bir yerimize bir şey çıkıyor, ya bir şey olmaz bundan, sallamayız. Bence erkekler daha fazla yaşıyor. Siz bu tezinizin tam tersini Aynen, düşünüyorsunuz. evet. Çünkü kadınlar hayatta daha çok yoruluyorlar. Yükünü daha fazla çekiyorlar. Yaşamın her alanında. Bizim coğrafyamızda özellikle kadınlar daha fazla ezildiği için yaşam Orta Doğu'yla kalitesi alakalı. aynen yaşadığınız coğrafyayla alakalıdır. O yüzden kadınlar daha fazla ezildiği için, erkekler zaten doğarken 1-0 önde başladıkları için hayata, bence erkekler uzun yaşıyor. Dur canım, bir dakika 1-0. 1-0 biz önde geride başlıyoruz. Yani burada bir kere dedim zaten, yani daha çok erkek doğuyor, daha az kız doğuyor ama erkekler ölüyor dedim. Ya biz şanssızız. Mesela lösemide erkekler daha çok ölür. Sepsislerde erkekler daha çok ölür. Mesela Covid'de erkekler daha çok öldü. Ya bir kere biz erkekler şanssızız bir kere. Yani biz bu hastalık işinde şanssızız. Bir kere burada alakası yok yani. Ha, evet, kadınlar daha çok şey olabilir bizim coğrafyamızda. Hani biraz daha stres altında kalıyor. Toplumda daha çok canlı sıkılıyor olabilir ama bu kitapla uyumsuz. Kadınların uzun yaşaması tamamen genetik. Östrojen çok önemli. Kadınları damar sertliğine karşı koruyor. Kadınların telomeri daha uzun gerçekten. Yani o yaşamamızı sağlayan o ip var ya, o daha uzun DNA'dan. Onun için kadınlar şanslı bir kere. Kadınlar bütün coğrafyalarda daha uzun yaşıyor. Kadınların 100 yaşını geçme ihtimali çok fazla. 100 yaşını geçen insanların çok büyük bir kısmı, %70-75'i kadın. Ama toplumda bir değer yargıları farklı. Erkekler bütün toplumlarda daha fazla çalışıyor. Doğru. Çünkü kültürel olarak hep erkekler çalışmış. Bu ilk çağlardan beri böyle. Çünkü erkekler daha kaslı olduğu için. Mesela kaç yıl önceye gidelim? 50 bin yıl önceye gidelim. Kadınlar mağarada oturmuş, beklemiş. Erkekler de avlanmışlar. Avlanırken de çoğu telef olmuş. Çünkü mamutlar yakalamış, işte kaplan ısırmış. Onun için 50 bin yıl önce kadın nüfusu daha fazlaymış. Erkekler daha azmış çünkü bu av sırasında ölüyorlarmış. Yani bu soruyu 50 bin yıl önce sorsaydınız cevap kim daha uzun yaşar? Yine kadınlardı cevap. Yine hep erkekler ölmüş arkadaş. Avlanırken ölmüşler. Ama kadınlar mağaralarda sanat yapmışlar. Çünkü çok boş zamanları varmış. Ellerini falan filan çizmişler. Yakalanan bir hayvanı çizmişler. Onun için sanatın gelişmesinde kesinlikle kadınlar iş yapmıştır. Kadınlar çocuk bakmışlar. Neslin devamını sağlamışlar. Ama şunu hiç unutmayalım. Kültür kadınla gelişmiştir ve anneannenizden aktarılmıştır. Onun için buna anneanne fenomeni diyorlar. Anneanneniz ne kadar kültürlüyse siz de o kadar kültürlü oluyorsunuz. Çünkü bütün duygular anneanneden, bütün bilgiler anneanneden öğreniliyor. Onun için anneanneniz genetikle uğraşmışsa siz de genetikle uğraşırsınız. Uğraşmamışsa da işiniz zordur.